Şurası dünyanın en büyük caddelerinden biri. Hello. Hello. Dulce de membrillo. Gerçekten bayıldım. Herkese Buenos Aires'ten merhaba arkadaşlar. Bu ülkeye dün geldim ve bayağı yorgundum. Paraguay'dan buraya uçakla geldim. 2 saat falan sürdü, çok kolaydı ama oradan bulunduğum yere gelmek daha da zordu. Şu an Couchsurfing evinde kalıyorum. O da yanımda şu an. Dinlendim, kendime geldim. Hemen dışarı çıkıp bakmak istiyorum neler var. Merkeze gideceğim. Burası merkezden böyle 15-20 kilometre falan uzak. Ulaşım kolay burada. Zaten internetten her yeri kolayca bulabiliyoruz. Onu da buradan göstereyim. Haritalarda her şey görünüyor. Size biraz evi göstereyim. Çok tatlı bir ev. Şu renklere bakar mısınız? Burası biraz karışık ama ben burayı çok sevdim. Şöyle bir manzarası var. Size göstermem gerek. Evinde bulunduğum arkadaş DJ ve başka işler de yapıyor. Şöyle ekipmanları falan çok iyi. Şu manzaraya bakar mısınız? Biraz merkezden uzağız ama bence burası çok daha iyi. Şöyle bir oturma alanı var. Çok tatlı. Ben bayıldım buraya. Şurası, şu taraf hiç bakmayın, burası çok çirkin görünüyor. Şehir belediyeniz. Ama burası mükemmel. Abi Güney Amerika'nın ve özellikle Arjantin'in olmazsa olmazı panço tabii ki. Şöyle bir yere geldim, küçük tatlı ve bir sürü çeşidi var ve fiyatları uygun. 1000 peso yani ne kadar yapıyor? 30 lira falan yapıyor. Tanesini 30'a satıyorlar. Evet, pançolar geldi. Bayağı da büyükmüş. Ben bunu yapmayı öğrendim evde. Bunu Brezilyalılar çok güzel yapıyor. Ve içine her şeyi koyabiliyorsunuz. Daha çok malzeme, mısır falan filan. Daha çok sos tabii. Bunda çok fazla sos yok. Bakalım tadı nasıl? Bakalım. Tadı güzel. Ama çok benlik değil ya. Ben normalde sosisi de sevmem ki. Çok tuzlu ya. Çok bana göre değil. Bizim alışık olduğumuz bir tat değil. O yüzden biraz garip. Gezmek gerçekten çok masraflı bir iş ya. Sabah uyanır uyanmaz gitti. 1000 liram falan, daha fazla belki gitti. Şehir içinde gezebilmem için internet gerekiyor. Her anlamda internet gerekiyor. Ve onun için 25.000 ödedim. Yani 700-800 lira falan sim karta gitti. Bir aylık 25 GB paket aldım. Onun dışında bir de şöyle bir kart aldım. Bu da metroya, otobüse, her şeye binebilmek için gerekiyormuş. Bazı yerlerde kartımı basabiliyorum, kredi kartımı. İşe yarıyor. Ama bazı yerlerde de geçmiyor. O yüzden böyle bir kart almak gerekiyor. Özellikle trenlerde. Bu da yaklaşık 100 liraya falan denk geldi. Evet, buradan da yükleme yapabiliyormuşuz. Şöyle kartı tutuyoruz ve yüklendi. Buranın metroları da çok garip ya. Tren istasyonu gibi duruyor. Şöyle upuzun bir yol var. Şehir merkezine en hızlı şekilde böyle gidilebiliyormuş. Otobüsler inanılmaz yavaş ve bir sürü durakları var. Son durakta indim. Bayağı güzel bir istasyon ya. Bayıldım. Ay bugün çok hızlı bir başlangıç olduğu için kendimi hemen bir kahveyle ödüllendirdim. Şöyle güzel bir, şöyle göstereyim, latte ile güne başlıyorum gibi bir şey olacak. Güne başlayacağım. Çok tatlı bir mekana geldim. Şöyle kitaplarla dolu. Kahvenin tadı da güzelmiş gerçekten. Evet, şimdi San Telmo bölgesine geldim. Ve burası çok otantik, çok güzel bir yer. Kapalı bir çarşı var. Şimdi giriş yapacağım buraya. 1930'larda kurulmuş. Hala işletmeye devam ediyorlar buraları. Sokaklar çok böyle otantik, çok güzel duruyor. Çok tatlı kafeler var. Şimdi giriş yapacağım içine. Bayağı da kalabalık görünüyor. Evet, giriş yapalım bakalım. Çok tatlı bir yer ya. Vay be. Şöyle vitray camlardan oluşuyor her taraf. Şöyle küçük bar mekanları var ve bayağı da büyük, bir sürü bayraklar falan var. Çeşit farklı yemekler var. Büyük ihtimal biraz pahalıdır turistik olduğu için ama güzel bir yer gerçekten. Restorandan, bardan tutun da
Ve meyvelere kadar, pastalara kadar her şey var. Şöyle baharatlar çeşit çeşit. Pikante. Bunu bayağı bir tüketiyorlar ya. Şunların tadı da çok güzel oluyor yemeklerin içinde. Böyle pazarlara çok bayılıyorum ya. Brezilya'da falan denettiriyorlardı ama burada deneme olmuyor galiba. Şu şeftaliler çok güzel oluyor tadı. Şöyle bu taraftan devam edelim. Ay çok bayağı müthiş ya. Ben çok sevdim burayı. Şöyle oturmalı yerlere bayılıyorum. Oturacaksın, içeceksin, yiyeceksin. Böyle karşılıklı insanlar oturuyor. Harika yerler ya. Şöyle sağlı sollu her yer müthiş. Buralara gerçekten bayıldım. Şuradan devam edelim. Arjantin'de çok ilginç bir şekilde biraya cerveza değil de bira diyorlar bizim gibi. Aslında bu İtalyanlardan onlara geliyormuş ve bira, yani tam bira değil de bira olarak söylüyorlar. Bu da çok ilginç gerçekten. İtalya'da da bira diyorlarmış biraya. Şöyle otantik, çok tatlı antika şeyler satıyorlar böyle. Çok güzel görünmüyor mu ya? Sağlı sollu bir sürü şey var. Mesela bu butik çikolatacı. Şöyle eski tarzda ayakkabılar, kullanılmış ikinci el ayakkabılar, ceketler, her şey var. Evet, burada ben varım. Burası da marketin girişi ve en eski yer burası. Buranın en ünlü tatlısı alfajor. Şöyle görünüyor. Bildiğiniz halle gibi içi dolgulu. İçinde de dulce de leche dedikleri bir tatlı var. Süt reçeli aslında. Ve böyle görünüyor ve tadı çok güzel oluyor. Paraguay'da da vardı bundan. Burada da ayrı yapıyorlar. Aslında dulce de leche Arjantin'de çok ünlü ve çok tüketiliyor süt reçeli. Arjantin'de bayağı bir İtalyan tutkunluğu var yemeklerde. Pizzayı çok seviyorlar. Empanada zaten tüm Güney Amerika'da var. Buradaki empanadaları daha çok sevdim ama denedim dün. Bayağı bir 6 farklı çeşit denedim. Şimdi şehir merkezine doğru yürümeye devam edeceğim. Ay Açaí Brezil. Bana bunları gösterme. Karşıma çıkmasın böyle şeyler. Açaí delisi olarak. Yok yemeyeceğim. Tut kendini Seren. Tut. Burada bir yerden bir yere gitmek istiyorsanız bayağı bir yürümeniz gerekiyor. Aralarında 1 kilometre falan oynuyor. 1-1,5. Ben de yürümeyi ne kadar severim ya. İnsanlar burada fotoğraf çekilmek için sıraya giriyor. İnanılmaz bir sıra var. Nedenini bilmiyorum gerçekten. Nasıl böyle bir şey ünlü olmuş ve niçin. Ama asla burada sırada beklemem maalesef. Evet, Plaza de Mayo'dayım. Arjantin'in doğduğu yer olarak bilinen Plaza de Mayo'dayım. Yani bildiğiniz Taksim Meydanı gibi burası. Burası çok önemli bir meydan çünkü genelde kutlamalar, protestolar falan hep burada yapılıyor. Buluşma noktası da olarak biliniyor. Arkamda da hemen Casa Rosada bulunuyor. Casa Rosada yani kırmızı ev diye çevrilebilir aslında İspanyolca'da. Devlet Başkanlığı Sarayı burası da. Hepsi böyle meydanın etrafına toplanmış önemli yerler. Çok tarihi ve çok güzel bir yer. Bildiğiniz gerçekten Taksim Meydanı. Tam bu meydanın ön tarafında da şöyle beyaz bir bina bulunuyor. Burası da Arjantin'in sömürge döneminden kalma tarihi yönetim binasıymış. 17. yüzyılda inşa edilmiş ve Mayıs devrimi sırasında çok önemli bir rol oynamış. 28 Mayıs'ta. Burası günümüzde müze olarak kullanılıyor şu anda. Şöyle etrafı bayağı bir tam Avrupa'yı binalar bulunuyor tamamen. Çok geniş bir meydan gerçekten. Burası da şehir katedraliymiş. Burası da bayağı eski ve tarihi bir yer. Bu katedral bayağı bir bina. Yangınlar, depremler, çöküntülere karşı defalarca yıkılmış ve tekrar yapmışlar. İlk hali 16. yüzyılda yapılmış. Mimari olarak da neoklasik tarzda ve Yunan tapınağını andırıyor. Burası tam
böyle yabancıların gezdiği yer olduğu için insanlar sokakta para bozduruyor, şu arkamdaki kişiler. Ve söylüyorlar, bunları dile getiriyorlar. Hani işte para bozdurulur isterseniz falan filan. İspanyolca söylüyorlar tabii bunu. Ve daha iyi fiyata bozuyorlar gerçekten. Tabii dikkat etmek lazım. Şöyle uzun güzel bir cadde. Maalesef bilmiyorlar ki bende hiçbir nakit para yok. Sadece kart kullanıyorum. Bu cadde de bayağı bir alışveriş caddesi ve kalabalık. Cambio, no, thank you. Gracias. Burada cambio demek, tam çevirisini bilmiyorum ama cambio demek işte döviz demek. Cambio. Bu caddenin ismini söylemeyi unuttum. Florida Caddesi ve bayağı bir ünlü burası da. Buraya geldiyseniz mutlaka bu caddeden geçmeniz gerekiyor. Şey göstermek istiyorum yolumun üzerinde. Burası bayağı bilindik bir pizzacı. Burası bayağı bir ünlü. Herkes bana burayı önerdi. Mutlaka yemelisin falan diye. Pizzası çok iyiymiş. Sarıyer'is deyince akla da direkt pizza geliyor çünkü bayağı bir tüketiyorlar. İtalya etkisi çok fazla. Cadde komple işte pizzacı, empanadasçı. Evet, gördüğünüz gibi kocaman şehrin ortasına dikilmiş bir dikili taş. Çok ilginç duruyor gerçekten. Şurası dünyanın en büyük caddelerinden biri. Gerçekten çok ilginç ve kocaman, inanılmaz uzun şekilde şehrin simgesini görmüş olduk hep birlikte. Dikili taşın tarihi 1936'da Buenos Aires'in kuruluşunun 400. yıl anısına yapılmış bir dikili taş. Başta bayağı bir tartışma yaratılmış böyle bir yapının varlığı ama sonradan şehrin bir simgesi haline gelmiş. Buenos Aires deyince akla burası geliyor. Nasıl Paris'te Eyfel Kulesi varsa burada da bu dikili taş var. Buradan karşıya geçmek de bayağı zor ya. Aşırı uzun bir cadde gerçekten. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Japonya'daki caddeden daha da uzun. Şehir turum bu kadardı şimdilik. Daha birkaç yere gideceğim ama şehir merkezinde gezilebilecek bu kadar yer var. Diğer yerler uzak. O yüzden başka bir güne erteledim. Bugün çok yorucu bir gündü gerçekten. Şimdi Couchsurfing'den bir kadın benim arkadaşımı yemeğe davet etti. Yaklaşık birkaç saate onun yanına gideceğim ve yemek hazırlayacakmış. Bakalım ne yapacak bize. Böyle deneyimlere bayılan bir insanım zaten. Böyle lokal insanlarla tanışmak ve onların hazırladığı yemekleri yemek gerçekten çok keyifli. Şu an çok ilginç bir yapının önündeyim. Burası Palacio Barolo. Bir zamanlar Güney Amerika'nın en yüksek binası olarak anılıyormuş. Şu an öyle değil tabii ki. Dante'nin ilahi komedyasından esinlenerek yapılmış burası. Alt katlar cehennemi, orta katlar Araf'ı, üst katlar da cenneti simgeliyormuş. Çok ilginç. Gerçekten. Buraya giriş de maalesef ücretli. Her yer ücretli. Turlarla giriş yapıyorlarmış. Şimdi böyle bir sarayın önüne geldim. İleride uzaktan müzik sesleri geliyor. Hola. Tenemos la foto, vení, vamos a Video. YouTube. Yeah. Yeah. ¿Qué página? Ah, ¿se está grabando? Yeah, yeah, Está grabando. Pero, no. yeah. Aa! Bueno, ahí lo va a tomar a verlo, pues. Araya gitti. ¿Cómo es la Bir manera? daha. Ahí uno. Hello. Hello. Mira, acá tomando el Skype. You from here? Buenos Sí, Aires. acá. Sí. Ahí, ¿dónde está? Acá, Yeah. Congreso. Ahí, vos tenés YouTube. ¿Qué? Congreso, acá. Congreso. Mi viajar. ¿De dónde son ustedes? Sí. ¿De dónde son? ¿Qué parte? De Turquía. Turquía. Hace mucho que no acá. Muy. Muy viajeros son. Sí. ¿My name? Serán. Serán. ¿Tú? Gastón. Gastón. Federico. Federico. ¿Lo querés buscar acá? Toma. ¿Cómo aparece? Bueno, corta, ¿no? Después. Ahora hay marcha ahí, están los jubilados cortando por jubilación. Me voy acá. Música. No, música no. Protesta. Protesta. sí. Okey. Gracias. Ciao. Bakalım neyi protesto ediyorlar. Ellerinde de kocaman bira fıçısı vardı ya. O neydi öyle? Evet, protesto burada yapılıyormuş. Bayağı bir ses var.
size bahsettiğim eve geldim ve işte yemekleri hazırlıyoruz yavaştan ve şaraplarımız da geldi. Böyle güzel şeyler hazırlamış. Et yer misin diye sordu, yerim dedim. Oh, it's automatic. Yeah, this is much better. Şimdi çok güzel yemeklerimizi yedik ve tatlı zamanı. Buranın çok ünlü bir tatlısı varmış peynirle. Hemen onu gösteriyorum. How you call? Dulce de membrillo. Dulce de membrillo. İlk defa duydum ben de bunu. Şimdi deneme zamanı. Tatlı ve ekşi. Peynirin ekşisi, tatlının tatlısı. İkisi birlikte karışınca çok garip bir tat ortaya çıkıyor. İkisinin karışımı bayağı bir yumuşak bir tadı var. Ben beğendim. Gerçekten hafif bir şekilde yenilebilir. Bu ayva tatlısı diye de geçiyor. Bizde de var ayva reçeli. Ayva ile peyniri karıştırmışsınız gibi düşünün.